Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere amigurumi'de X nedir, V nedir bunları anlatacağım. Amigurumi'de X demek sıkı iğne demektir arkadaşlar. Sıkı iğne nasıl yapılır? Tığın üzerine ip almadan hemen ilmeğin içerisine bakın şuraya bir tane batıp üzerine alıp buradaki iki halkayı İpi içerisinden geçirmek demek. Bu sıkı iğne yani X. Bu uluslararası bir kavramdır. Her ülkede aynıdır. X, V bunları bilirseniz amigurumi'de her oyuncağı örersiniz arkadaşlar. Şimdi arttırmayı yani V'yi anlatacağım size. Bakın hemen ilmeğimize geldik. Buraya batıyoruz. Bir tane üzerine aldım. Ve iki halkamdan çıktım. Bu benim sıkı iğnem. Bir tane X yaptım yani. Şimdi aynı ilmeğin içerisine batarsam aynı yere bir tane daha sıkı iğne yani X yaparsam V elde etmiş olurum arkadaşlar. Yani arttırmış olurum. V arttırmadır. Bakın bir tane daha X yapalım. Yani sıkı iğne. Hemen bir yandakine bir tane tek battım. X demek bir ilmeğin içerisine bir tane batmak demek. Tekrar gösteriyorum. Arttırma ise hemen yanındakine batalım. Bir tane sıkı iğne yani X yaptım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak bir sıkı iğne daha yaparsam bu sayıyı arttırmış oluyorum arkadaşlar. Yani büyütüyoruz. İlmeği arttırarak büyütmüş olacağız. Mesela kafa yapımında küçükten başlayıp kocaman bir ayı kafası yapacaksınız arttırmalarla arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 1x 1v parantez içinde yazılır genelde. 1x 1v gördüğünüz yere hemen siz ne yapıyorsunuz? Bir tane sıkı iğne yapıyorsunuz. Hemen yanına da bir tane arttırıyorsunuz demek anlamına geliyor. Parantez içinde 1x 1v yazar ve yanına çarpı 3 yazar. Yani bunu 3 kere yapmanız gerek anlamına geliyor. Parantez içindeki sayıyı 1x 1v'yi 3 kere tekrarlamanız anlamına geliyor. Ya da atıyorum parantez içerisinde 2x 1v yapıyorsa 2 tane sıkı iğneyi tek batacağınız, 3. iğneyi ise arttıracağınız anlamına geliyor. Şimdi azaltma yapalım birlikte. Hemen ekranımı netleştirdim. Bakın arkadaşlar şu an gizli azaltmayı öğreneceksiniz. Gizli azaltma da şu şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlere amigurumi'de gizli azaltma yöntemini öğreteceğim. Eğer bu yöntemi kullanırsanız bebeklerinizin yüz hattı pürüzsüz olur ve eksiltmeler belli olmadığı için hani bu Scarface dedikleri var ya yaralı yüz gibi görünmez, daha estetik görünür bebekleriniz. Şimdi bakın. Azaltma şu şekilde normal azaltmayı göstereyim ben size önce. Normalde olsa buradan batarsınız bir tane alırsınız. Bir tane de yan taraftan batarsınız. Buradan da bir tane alırsınız. Sonra üçünü bir çıkarsınız. Bu bir azaltmadır arkadaşlar. Bu rutinde yapılan kaba ayılarda vesaire yapılan azaltmadır. Ama bir bebek yapacaksanız bu azaltma bebeğin yüzünü sıkarlı gösterecektir. Sivilce izi gibi gösterecektir arkadaşlar. Şimdi size gizli yöntemini gösteriyorum. Bakın. Normalde buradan buraya geçiyoruz ya. Gizli yöntemde ise ortasından geçiyoruz. Bakın. Şu şekilde tığımız. İkisinin ortasına battım. Buradan bir tane aldım. Hemen bir yandakine gittim. İkisinin ortasına battım yine. Buradan aldım. Bir tane, ikisini bir çıktım, kalan ikisini bir çıktım. Bu gizli azaltma yöntemi arkadaşlar. Hemen yanına bir tane daha yapalım. Bakın buradan ipimi aldım. Bir tane de buradan geçtim, ipimi aldım. İkisini bir azalttım, ikisini bir azalttım. Bakın öncelikle size normal azaltmayı, rutin yapılan azaltma işlemini göstereyim. Buraya batarsınız. Bir tane buradan alırsınız. Bir tane de yandakine batarsınız. Bir tane de buradan alırsınız. 3 tane halkam olur. 3 halkamı da bir yukarıdan ip alıp üçünü bir geçersiniz. Bu bir azaltmadır. Ama biz ne yapacağız? Gizli azaltma yapacağız.
Bu azaltma tekniği genelde bebeklerde kullanılır. Bebeklerin yüz hattı pürüzsüz, kusursuz olsun diye kullanılır. Çünkü azaltma yaparken böyle bebeğin yüzünde yana doğru kayan çizgiler olur. Bunların olmasını istemiyorsanız gizli azaltma kullanırsınız. Bakın, gizli azaltma şu şekilde. Ortasına battım. Hemen bir yandakine de battım. Bakın şu şekilde alacağız. Tekrar yapayım. İlmeğim bu şekilde. Önden alıyorum. Ön ilmeklerden alıyorum. Bir tane ön ilmek aldım. Hemen şu hamleyi yapıp diğer yandakinin de ön ilmeğini aldım. Sonra ikisini bir buradan geçirdim. Kalan iki halkamı da bir geçirdim. Şu an gizli bir azaltma yapmış olduk. Tekrar deneyelim. Bakın, ön ilmeğini aldım. Hiç üzerine bir şey almadan diğer yandakinin de ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım. Çıkamadım. Daha sonra bu şekilde. Bu bir gizli azaltma yöntemidir arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz ya da anlamadıysanız yorumlara yazın. Daha detaylı bir şekilde video çekmeye çalışayım.